İşte merakla beklediğiniz o an. Kendi kurallarını, kendi bayrağını ve kendi hayallerini inşa eden, dünyanın en küçük cumhuriyetlerine, yani mikrojuluslara doğru nefes kesici bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Kemerleri bağlayın, çünkü tanınmayan toprakların, cesur iddiaların ve sıradışı liderlerin dünyasına adım atıyoruz. Tarihin en küçük cumhuriyetleri ve prensipli krallıkları olarak anılan mikrojuluslar, dünya haritasında genellikle görünmeyen, ancak kurucularının gözünde bir ulusun tüm vasıflarına sahip, egemenlik iddialarında bulunan politik oluşumlardır. Bu kavram, Birleşmiş Milletler veya resmi hükümetler tarafından tanınmayan, ancak kendi bayrağı, posta pulu, hatta para birimi ve anayasası olan hayali veya fiziksel toprak parçaları üzerinde kurulan devletçikleri ifade eder. Mikrojulusların ortaya çıkışı, genellikle eksantrik bir bireyin ütopyacı idealizminden, siyasi protestodan, sanatsal performanstan veya sadece bir çocukluk hayalini gerçekleştirme arzusundan beslenir. Sayıları tüm dünyada 80'e yakın olan bu varlıklar, uluslararası hukukun gri alanlarında dans ederek, egemenlik kavramının sınırlarını zorlarlar. Onların varlığı, devlet olmanın ne anlama geldiği sorusunu eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde gündeme getirir. Bu sıra dışı oluşumların en meşhurları arasında, şüphesiz ki Molosya Cumhuriyeti ve Sealand Prensliği yer alır. Her ikisi de kurucularının kişisel karizması ve absürt iddialarıyla dünya çapında birine kavuşmuştur. Molosya Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde, Dayton yakınlarında kurulmuş, yaklaşık 0,0053 kilometrekarelik, birkaç dönümlük bir ev arazisi, küçük bir toprak parçasıdır. 1977 yılında Kevin Baugh ve bir arkadaşı tarafından kurulan bu fantezi nitelikli devlet, 1999 yılında mevcut adı ve Cumhuriyet yönetim şekliyle yeniden ilan edilmiştir. Kendisini yüce lider ilan eden devlet başkanı Kevin Baugh, ülkeyi adeta bir diktatör imajıyla yönetir. Ancak bu diktatörlük, mizah ve performans sanatıyla harmanlanmıştır. Molosya'nın kendi ulusal marşı, bayrağı, uzay programı, oyuncak bir roketten ibaret, hatta posta sistemi, donanması ve resmi ölçü birimleri, örneğin Molosya zamanı, bile mevcuttur. Baugh, ülkesine gelen turistleri askeri üniforması ve güneş gözlükleriyle karşılar, pasaportlarına ülkesinin damgasını vurur. Bu küçük cumhuriyette yayın balığı, soğan ve konserve sardalya gibi bazı tuhaf yasaklar bulunurken, İngilizce ve Esperanto dilleri konuşulur. Molosya, diğer mikrojulusları tanımakta ve onlarla diplomatik ilişkiler kurmaktadır. Bu da mikrojuluslar camiası içinde bir uluslararası ilişkiler ağı yaratır. Molosya, bağımsızlık iddiasını tamamen ciddiye almaktan ziyade, yaratıcılığı, eğlenceyi ve protestoyu birleştiren modern bir fantezi krallığı örneğidir. Molosya karada yer alırken, en ünlü deniz mikrojulusu olan Sealand Prensliği bambaşka bir hikayeye sahiptir. Sealand, İngiltere'nin Suffolk kıyılarından yaklaşık 10-12 kilometre açıkta, uluslararası sularda bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma terk edilmiş bir deniz platformu olan Raux Kalesi üzerinde kurulmuştur. Bu yapayada kalesi, 1967 yılında İngiliz ordusundan emekli binbaşı Roy Bates tarafından işgal edilmiş ve uluslararası karasularda bulunduğu iddiasıyla Sealand Prensliği olarak bağımsızlığı ilan edilmiştir. Roy Bates, kendini Prens Roy olarak atamış ve platformu, ailesi için bir egemenlik alanı olarak görmüştür. Sealand'in kurulma amacı başlangıçta ticari bir radyo istasyonu kurmak olsa da, Bates'in egemenlik iddiası, uluslararası hukuku zorlayan bir might dönüşmüştür. Prensliğin kendi anayasası, bayrağı, para birimi, Sealand doları ve posta pulları vardır. Platformun az sayıdaki daimi nüfusu genellikle Bates ailesi ve onların temsilcilerinden oluşmuştur. Sealand, tarihte kendisine karşı yapılan bir işgal girişimine karşı savunma yapmış, hatta bu platformda bir zamanlar bir darbe girişimi bile yaşanmıştır. Hukuki statüsü uluslararası alanda tartışmalı olmaya devam etse de, Sealand ulus devlet olma iddiasını en kararlı şekilde sürdüren mikrojuluslardan biridir
ve hatta bir zamanlar Alman Büyükelçisi'nin platformu ziyaret etmesi gibi bazı de facto tanınma anları da yaşamıştır. Sealand, kimseye ait olmayan bir alanda bağımsızlık ilan etmenin, modern dünyada ne kadar karmaşık bir hukuki ve politik meydan okuma olabileceğinin canlı bir kanıtıdır. Molossia ve Sealand'in yanı sıra, Avustralya'da kurulmuş olan ve uzun yıllar varlığını sürdüren Hood River Prensliği, kurucusu Prens Leonard Castley'in Avustralya hükümetinin buğday kotalarını protesto etme amacıyla topraklarının Avustralya'dan ayrıldığını iddia etmesi. Danimarka'nın bir adasında sadece yazları aktif olan Ellore Krallığı veya hatta Kopenhag'da bulunan bir özgür bölge olan Freetown, Christiania gibi başka ilginç örnekler de mevcuttur. Mikrojulusların ortak noktası, resmiyet ve tanınma eksikliğine rağmen, bir ulus devletin tüm sembollerini ve mekanizmalarını ciddiyetle taklit etmeleridir. Bu oluşumlar, kurucularının hayal gücünün bir ürünü olmanın ötesinde, modern bürokrasiye, vergilendirmeye veya uluslararası politikalara karşı birer hiciv, protesto alanı veya sadece kaçış noktası işlevi görürler. Onların varlığı, siyaset bilimciler, hukukçular ve maceraperestler için eşsiz bir araştırma ve ziyaret konusu teşkil eder. Tarihin en küçük cumhuriyetleri, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, bireysel iradenin ve hayal gücünün ne kadar büyük bir devlet kurabileceğini gösteren, dünyanın dört bir yanına yayılmış ilham verici ve komik anıtlardır.